Kuşadası 1086 yılından itibaren Türklerin himayesi altına girmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizden dolayı 1919-1921 yılları arasında İtalyanların himayesi altında geçmiştir. İtalyanların Anadolu'yu terk etmesinden sonra Kuşadası Yunanistan'ın işgaline girmiştir. 7 Eylül 1922 yılında düşman işgalinden kurtulmuştur. Merhaba kıymetli izleyicilerim. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeyiz. Bilindiği üzere Kuşadası gözde turistik merkezlerimizden biri. Kuşadası'nda gezilecek birçok tarihi yer var. Buradan Aydın'ın diğer bir güzel ilçesi Didim'e doğru hareket edeceğiz. Didim'in birçok yerleri var, gezilecek, görülecek tarihi yerler. Hepsini yukarıdaki linke bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hadi bakalım, Aydın'ın Kuşadası ilçesini hep beraber gezelim. Zombie apocalypse. Kuşadası el heykelinden ilk durağımız Kervansaray. Kervansaray 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kurşunlu Han yani Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı önce kale olarak yaptırılmış, daha sonra han olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Kervansaray'a iki kapıdan giriş vardır. İki katlı olan kervansaray çeşitli dönemlerde restorasyon görmüştür ve günümüzde hala kullanılmaktadır. Kervansaray'dan sonra ikinci adresimiz Güvercinada. Kervansaray'dan Güvercinada'ya yürüyerek ulaşabilirsiniz. Güvercinada, Kuşadası Körfezi'nin ağzında limanı koruyan bir konumda yapılmıştır. 1950'lerin sonunda bir mendirekle karaya bağlanmıştır. Geçmişi birkaç yüzyılı aşan kıyı kentinin çoğunda olduğu gibi Kuşadası'ndan da denizden gelebilecek saldırılara karşı bir kale inşa edilmiştir. Kale, tarihi Bizanslar dönemine kadar uzanır. Güvercinada o dönemlerde korsanlara karşı bir karakol vazifesi de görmüştür ve bu nedenle de Korsan Kalesi olarak da anılmaktadır. Adadaki iç kaleyi ve şehir cephaneliğini Cezayir Bahri Sefit eyaletinin ilk beylerbeyi olarak atanan Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli Güvercinada'nın içinde bulunmaktadır. Güvercinada'nın en yüksek noktasında bulunan kule, muhafızların çevreyi gözetlemesi için kullanılmıştır. Geçmişte başta güvercinler olmak üzere adada birçok sayıda kuş bulunmasından dolayı Güvercinada ve Kuşadası isimlerinin kökenleri hakkında bize fikir vermektedir. Kuşadası çarşısındayız. Kuşadası'na gelenler mutlaka bu çarşıyı gezmiştir. Arkamda görmüş olduğunuz kale kapısı, çarşının tam ortasında. Herkes mutlaka bu kale kapısının altından geçmiştir. Ama kaçırdığınız bir yer var. Kale kapısından yanındaki merdivenden yukarı çıktığınızda mikro minyatür müzesi yer almaktadır. Dünyada 3. Türkiye'de ilk mikro minyatür müzesi.
Kuşadası'nın tarihi çok eski dönemlere kadar dayanmaktadır. Kuşadası'nın eski ismi Skala Nuova'dır. Mustafa bin Hamza adında Adalızade lakabı ile tanınan 17. yüzyılın önemli Osmanlı bilgini ve evliyasına padişah tarafından İslah inilen kurulukta bulunan medrese ile başlanmış. Ancak bu bilginin 1677 yılında vefat etmesi ve bu kuruluğun tam ortasına yapılan türbe etrafında oluşmuştur. Kuşadası halkı tarafından evliya olarak kabul edilen bu zatın türbesi etrafında definler başlanmış ve zaman içerisinde geniş bir mezarlık haline dönüşmüştür. Kuşadası'na çok yakın bir mesafede olan Kadı Kalesi, günümüzde yazlıklar arasına sıkışıp kalmıştır. Uzun süre unutulmuş ve hak ettiği değeri alamamıştır Kadı Kalesi. Kadı Kalesi'nde kilise, manastır, mescit bulunmakta. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'nda da Kadı Kalesi kullanılmıştır. 1. Dünya mevzileri günümüze kadar ulaşmıştır. Kuşadası'nın kültürel mirasının en önemli parçalarından birisidir. Kuşadası'na 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilek Milli Parkı. Dilek Milli Parkı'nda isterseniz bisiklete binebilirsiniz, isterseniz trekking yapabilirsiniz, isterseniz yeşilliklerin altında dinlenebilirsiniz ve tertemiz sularında yüzebilirsiniz. Kuşadası'nda doğa ile vakit geçirebileceğiniz alternatif yerlerden birisi de Adagöl.
gölün etrafında koşu ve yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca mesire alanları da var. Dilerseniz hemen ağaçların altında pikniğinizi, mangalınızı yapabilirsiniz. Kuşadası'nda birçok noktadan denize girebilirsiniz. Onlardan birisi de Kadınlar Denizi.